Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü çalışmamızda pamuk makrome kullandım. Hazırsak başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. 48 tane zincir çekiyorum. Zinciri tamamladım. İlk ilmeğe 3 tane sık iğne örüyorum. Sonrasında her ilmeğin içerisine bir tane sık iğne örüyorum. Zinciri bu şekilde tamamlıyorum ve son ilmeğe de 3 tane sık iğne örüyorum. Bir tanesini ördüm. 2 ve 3. Devamında her ilmeğin içerisine yine birer tane sık iğne örüyorum. İkinci sıraya geçiş yapacağız. Şimdi 3 tane sık iğne ördüğüm yerdeyim. İpimi şuradan kaydıracağım. İlk ilmeğe işaret koyduğum yere. Ve buraya 2 tane sık iğne öreceğim. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane sık iğne ve işareti koyup aynı yere bir tane daha sık iğne öreceğim. Devamındaki ilmeğe 2 tane sık iğne ve sonrakine 2 tane sık iğne. 3 ilmeğe toplamda 6 tane sık iğne örmüş oldum. Buraya da işaret koyup devamında yine her bir ilmeğe bir tane sık iğne örerek öbür uca kadar devam ediyorum. Burada da yine aynı şekilde işaret koyduğum yerden başlayaraktan her ilmeğe 2 tane sık iğne öreceğim. Evet, işareti koyuyorum. Toplamda 6 tane sık iğne oldu. Ve devamında yine her bir ilmeğe birer tane sık iğne öreceğim öbür başa kadar. İkinci sıramızı tamamladık. Şimdi üçüncü sıra için ipimi işaret koyduğum yere kaydırıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve aynı yere sık iğne örüyorum. İşaret koyduğum yere bir tane, ondan sonraki ilmeğe 2 tane.
Yanındaki ilmeğe bir tane, ondan sonrakine 2 tane. Sonrakine bir tane ve işaret koyduğum yere 2 tane sık iğne örerek bu ucu tamamlayacağım. 1 ve 2 işaretimi koyuyorum ve devamında yine her bir ilmeğe bir tane sık iğne örüyorum öbür uca kadar. Burada aynı şekilde ilk ilmeğe bir tane sık iğne, ikincisine 2 tane sık iğne, sonrakine yine bir tane, sonrakine 2 tane, sonrakine yine bir tane, ve işaret koyduğum son ilmeğe 2 tane sık iğne örerek devamında her bir ilmeğe birer tane sık iğne örüp öbür uca kadar devam edeceğim. Dördüncü sıra için ipimi kaydırıyorum. Ve bir tane zincir çekip aynı ilmeğin içerisine 2 tane sık iğne örüyorum. Bir tane ördüm. İkincisini örüyorum aynı ilmeğe. Sıradaki ilmeğe bir tane örüyorum. Sıradaki ilmeğe bir tane örüyorum. Ve sıradaki ilmeğe 2 tane örüyorum. Tekrar bir tane, öbür ilmeğe de bir tane, sıradaki ilmeğe 2 tane. Yanındakine bir tane. Ve işaret koyduğum yere de bir tane örüp devamında her ilmeğin içerisine birer tane sık iğne yaparak öbür uca kadar devam ediyorum. Öbür uca geldiğimde yine ilk ilmeğin içerisine 2 tane örüyorum.
Sonraki ilmeğe bir tane örüyorum. Ve yanındakine bir tane örüyorum. Sonra 2 tane örüyorum diğer ilmeğe. Ve yanındaki ilmeğe bir tane. Bir tane daha tekli olarak. Ve sıradakine 2 tane. 1 ve 2. Sonrasında bir devam ediyorum. Bir tane yaptım. Tekli. İşaret koyduğum yere de bir tane yapıyorum. Sonra buraya işareti koyup devam edeceğim. Her ilmeğe bir tane. Şimdi 5. ve son sıra için ipimi kaydırıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve ipi kaydırdığım ilmeğin içerisine bir tane sık iğne örüyorum. Sonra sıradaki ilmeğin içerisine bir tane öreceğim. Ve onun yanındakine 2 tane öreceğim. 2 tane sık iğne. Aynı ilmeğin içerisine 2 sık iğne. Ve sıradakine bir tane sık iğne. Onun yanındakine bir tane sık iğne. Onun yanındakine bir tane sık iğne, toplamda 3 tane tekli yaptım. Ve sıradakine 2 tane sık iğne öreceğim. Bir, aynı yere ikincisini örüyorum. Ondan sonra yine 3 tane tekli yapacağım. Bir tane yaptım, ilmeğin birine, ikinci ilmeğe bir tane yapıyorum. Üçüncü ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. Ondan sonraki ilmeğe yine 2 tane sık iğne öreceğim. Evet, şuraya 1 ve 2. İşaret koyduğum yere bir tane örüyorum. Ve devamında her bir ilmeğe bir tane sık iğne örerek öbür uca kadar devam ediyorum. Burada da öbür başta yaptığımız gibi işaret koyduğumuz yere bir tane sık iğne örüyoruz. Onun yanındaki ilmeğe bir tane sık iğne örüyoruz. Ve sıradaki ilmeğe 2 tane sık iğne örüyoruz. Sonrakine bir tane, 3 tane tekli yapacağız. Sıradakine bir tane, 2 tek etti. Sıradakine bir tane, 3 tek etti. Şimdi sıradaki ilmeğe 2 tane örüyoruz. Ve yine 3 tane tekli yapacağız. Sıradaki ilmeğe bir tane, ondan sonrakine bir tane, ondan sonrakine bir tane ve işaret koyduğumuzdan bir öncekine 2 tane örüyoruz.
Sonra işaret koyduğumuz yere bir tane öreceğiz ve bir devam edeceğiz. Sık iğne sıramızı bitirdik. Şimdi filesini yapmaya geçiyoruz. İşaret koyduğum yere ipimi kaydırıyorum. Ve bir tane zincir çekip aynı yere bir tane sık iğne örüyorum. Sonrasında 5 tane zincir çekiyorum. İki tane ilmek atlayıp üçüncüye sık iğne ile zinciri kapatıyorum. Tekrar 5 tane zincir çekiyorum. İki tane ilmek sayıyorum. Üçüncüye zinciri sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar 5 tane zincir çekiyorum. Aynı şekilde 2 ilmek sayıp üçüncüye kapatıyorum. Tekrar 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. 2 ilmek sayıp üçüncüye kapatıyorum. Burada 2 ilmeğim kaldı. Tekrar 5 tane zincir çekiyorum. Ve 2 ilmek sayıp üçüncü ilmeğe zinciri kapatıyorum. Bundan sonra 5 zincir çekeceğim yine, ama 3 ilmek sayıp dördüncüye zinciri kapatacağım. İki, 3, 4, 5 ve 1, 2, 3, 4. ilmeğe kapatıyorum. İki kenarı bu şekilde öreceğim. Kalan ucu da az önce ördüğüm gibi öreceğim. Beş zinciri çektim. Yine 2 tane ilmek sayıyorum ve üçüncüye zinciri kapatıyorum. Öbür uçta yaptığım gibi örüyorum burayı da. 5 zincir çekip 2 ilmek atlayarak zinciri kapatıyorum sık iğne ile.
5 tane zincir çektim. 3 tane ilmek sayıp dördüncüye kapatıyorum. Diğer kenarda ördüğüm gibi bu kenarı da aynı şekilde örüyorum. Şimdi bir sonraki sıraya geçmek için 3 tane zincir çektim. Burası geçiş yerimiz. İpi tağa dolayıp şu geçiş noktasına işaret koyduğum yere bir tane trabzan örüyorum. Sonrasında 5 zincir çekiyorum. Burası bizim geçiş noktamız üst sıraya. Sonrasında 5 tane zincir örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tam zinciri ortalayarak, evet şuraya 5 tane zincir yaptık ya, tam ortaya sık iğne ile 5 zinciri kapatıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 ve zinciri ortalayıp sık iğne ile 5 zinciri kapatıyorum. Evet, bu sıramızda böyle bir daha geçiş gösterip ondan sonra tamamladığım halini göstereceğim. Şimdi üst sıra için yine geçiş noktasındayız. 3 zincir çektik. İşaret koyduğumuz yere bir tane trabzan yapıyoruz. 3 zincirden sonra. Trabzandan sonra 3. sıramıza geçiyoruz. Geçişlerimiz bu şekilde trabzanla. Şimdi çantam 32 zincir halkasından oluşuyor. Ben bu 32'yi 16 ön 16 arka olarak böldüm. Ve o 16'ları da böyle ortadan, çantanın ortasından 2'ye böldüm. 8 8 ve işareti şuraya koydum. Şimdi işaret koyduğum yerle 1,5 halka var. Gördüğünüz gibi bir tane tüm, bir tane yarım halka. Bu şekilde zinciri kapattım. Ve bu yarım halkanın içerisine bir zincir kapatma sık iğnesi, bir tane de sık iğne yaptım. 2 sık iğne oldu. Şu tüm olan halkanın içerisine 3 tane sık iğne yapıyorum. Ve işaretten sonraki halkanın içerisine aynı şekilde 3 tane sık iğne yapıyorum. Ve sıradaki de yarım olacak şekilde bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane daha yapıp 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim ve halkayı oluşturuyorum. Evet, bu şekilde tam ortadan bölüp eşit şekilde ördüm. İki başlarda yarım, ortalar tüm bir şekilde. Arkada işaret koyduğum yeri de aynı şekilde öreceğim. Çantanın diğer yüzünde işaret koyduğum yerdeyim. Şurası kenar, burası arka yüz. Yine 5 tane zincirden sonra halkanın ortasına sık iğne ile zinciri kapatıyorum. Ve bir tane daha sık iğne yapıp öteki halkaya geçiyorum. Buraya da 3 tane sık iğne örüyorum. Öbür halkaya 3 tane sık iğne örüyorum. Ve yarım yapacağım, yarım öreceğim halkaya bir tane sık iğne örüyorum. Öteki sık iğne ile de zincir çıkacağım.
Tekrar öbür yüze gelene kadar şu arada hiçbir şey yapmadan, fileden başka hiçbir şey yapmadan geliyorum ve bu işaret koyduğum yere kadar. Evet, öbür yüze geldik, ön yüze geldik. Ön yüzdeyim. 5 tane zincir çekiyorum ve yarım tane halkayı sık iğne ile kapatacağım. Zinciri kapattım bir sık iğne ile, yanına bir tane sık iğne yapıyorum ve sık iğnelerin üzerine her bir ilmeğe bir tane sık iğne örüyorum. Evet, sık iğneler tamamlandı. Sıradaki halkanın içerisine 2 tane sık iğne yapıp 5 zincir çekiyorum ve file örmeye devam ediyorum. Şimdi kenarını nasıl yapacağımı göstereceğim. Çantanın ön ve arka yüzünün haricindeki iki kenarını nasıl öreceğimi göstereceğim. Şimdi 5 zinciri çektim. Halkayı yine ortalıyorum. Bir tane sık iğne ördüm. Zinciri kapamak için. O yarımın haricinde 5 tane zincir halkasının içerisine sık iğne öreceğim. Yarımlar haricinde. Şimdi bu yarımı dolduruyorum. İkinci sık iğneyi yaptım. Yanındaki halkanın içerisine 3 tane sık iğne. Ondan sonrakine 3 tane sık iğne. Şu işaret koyduğum yere 3 tane sık iğne. Burası ortası ve üçüncü tam doldurduğum halka. Sonrakine yine 3 tane sık iğne ve sonrakine yine 3 tane sık iğne. 5 tane tam halka doldurdum. Başta ve sonda yarım halka dolduracağım. Baştakini doldurdum. Şimdi bu sonuncu halka 2 tane sık iğne yapıyorum. 5 zincir çekiyorum ve file yapmaya devam ediyorum. Evet, bir tane yarım. 1, 2, 3, 4, 5 tane tüm doldurdum. Ve yarımı yapıp 5 zincir çektim. Bir halka kalana kadar file yapıyorum. Şimdi çantamın arka yüzünün tam ortasındayım. Yine yarım halkayı 2 sık iğne ile doldurup sık iğnelerin üzerine birer tane sık iğne örüyorum. Ön yüzde yaptığım gibi. Ve çıkışta da yine yarım halka dolduruyorum şu kenara gelene kadar. Şimdi kenarı diğer kenarı ördüğüm şekilde öreceğim. Bir tane yarım doldurdum ve 5 tane halkayı tam dolduracağım. 3'er sık iğne ile.
Evet, bu kenarı da tamamladım. Şimdi yine 5 tane zincir çekiyorum. Ve şu trabzan yaparak üst sıraya geçtiğimiz yerde trabzan yapmıyorum. 5 zincir çekiyorum. Trabzandan sonraki halkanın içerisine zinciri sık iğne ile kapatıyorum. Evet, trabzanı atlıyorum burada. Evet, 5 zincir çekiyorum. Son bir halka kaldı. Ortalıyorum halkayı. Zinciri kapatıyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. Ve sık iğnelerin üzerine her bir ilmeğe bir tane sık iğne yaparak örüyorum. Çıkışta yine 2 tane sık iğne ile yarım halka dolduruyorum. Son 2 sık iğnemi de ördüm yarım halkanın içerisine. 5 tane zincir çekiyorum. Zinciri öteki halkaya sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar 5 tane zincir çekiyorum. Şimdi kenarındayım çantanın. Burada da yarım halka doldurarak başlıyorum. Kenarın ikinci sık iğne sırasına. Çıkışta da yarım halka dolduracağım. Bu kenarı bu şekilde öreceğim. Çantanın arka yüzünü de bu ön yüzü ördüğüm şekilde öreceğim. Kenarın çıkışındayım. 2 tane sık iğne örüyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Ve halkayı ortalıyorum. Zinciri kapattıktan sonra tekrar 5 zincir çekiyorum. Ve sıradaki halkayı ortalıyorum. Zinciri bir sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar bir sık iğne örüyorum. Ve sıradaki sık iğnelerin üzerine sık iğne örerek devam ediyorum. Çıkışta yine yarım halka öreceğim. Bu çantanın arka yüzü. Şimdi yan tarafı da öteki taraf gibi ördüm. Ve şimdi bir üst sıraya geçme yerindeyim. Beş tane zincir çekiyorum. Ve sıradaki halkayı ortalıyorum. Tekrar 5 tane zincir çekiyorum. Ve yarım halka örüyorum. Bu sırada hem ön sık iğneleri hem çantanın arkadaki sık iğneleri ve yandaki sık iğneleri yarım halka örerek giriyorum. Yarım halka örerek çıkıyorum. Sık iğnelerin üzerine de sık iğne örüyorum. Bu sıra komple bu şekilde örülecek. Bu sıra ön ve arkanın 4. sık iğne sırası, yanlarında 3. sık iğne sırası olacak. Şimdi bu ön taraftaki 4. sırayı ördüm sık iğnesini. Çıkışta yine 2 tane sık iğne yaptım. 5 tane zincir çekiyorum. Ve öteki halkanın içerisine zinciri kapatıyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Ve yan tarafın 3. sırasını giriyorum. 4. sıramı bu şekilde ördüm. Yanların 3. sırasını giriyorum. Arkayı da aynı şekilde örüp başlangıç noktama geliyorum. Başlangıç noktasındayım. Şurası trabzanları yaptığım yer. Yarım halka doldurdum. Bir üst sıraya geçeceğim şimdi. 3 zincir çekmişim. Bunu iptal ediyorum. Evet, sık iğne yaptım. Yarım halka ve ipimi kaydırıyorum sık iğnenin üzerine. Sonrasında
kalan son halkanın zincirini ipimi kaydırıyorum. Bir tane daha kaydırıp halkayı ortalıyorum ve buradan çantanın askısını çıkacağım. Ben 70 tane zincir çektim askı için. Siz kolunuzu ölçüp çantayı takıp ona göre ayarlarsınız. Zinciri çektim. Şu kalan tek halkaya zinciri ortasına batıp kapatıyorum. Yanına bir tane sık iğne örüyorum. Çantanın kenarındayım. Sık iğnelerin üzerine sık iğne örüyorum. Çantanın arkasındaki arka yüzüne de yine böyle bu şekilde zincir çekerek şuradan şurayı bitirip şurayı yarım ördükten sonra zinciri çekiyorum ve şu kalan halkaya kapatıyorum. Çantanın ikinci sapını oluşturmuş oluyorum. Kenarda örüp geliyorum. Şurada ne yapacağımı göstereceğim. Kenarı tamamlayıp geldim. Bir üst sıraya geçiyoruz. Şimdi sap için çekmiş olduğumuz zinciri sık iğne öreceğiz. Zincirin üstünü sık iğne ile tamamlıyorum ve devamında sık iğne yaparak devam ediyorum. Öteki zinciri de aynı şekilde örüyorum ve bu başlangıç noktasına tekrar dönüyorum. Şimdi bir üst sıra için burada ipimi kaydıracağım. Evet, bu şekilde tamamladık. Üç ilmek kala ipimi kaydırmaya başlıyorum. Askıya 3 ilmek kala ipimi kaydırmaya başlıyorum. Tam askının başlangıç noktasına da ipimi kaydırdıktan sonra arkaya alacağım ipimi. Şu üçüncüyü tekrar söktüm. Şu şekilde alacağım arkaya. Bir tane ilmek yapıyorum ve ipimi yürütüyorum. Çantanın iç tarafından ilmeği şuradan da geçirip bir tane zincir çekiyorum ve boşluğun içerisine bir tane sık iğne örüyorum. Sıradaki sık iğnelerin üzerine birer tane sık iğne örüyorum her ilmeğe. Evet, buraya kadar devam edip bu boşluğa da bir tane sık iğne yapıp bir tane sık iğne yapıyorum ve zinciri dönüyorum şimdi. Yine her bir zincire bir tane sık iğne yapacağım. Önce bir tane kaydırma yaparak başlıyorum. Ve devamını sık iğne olarak örüyorum.
Başlangıç noktama geldim. Şimdi son sık iğnemi örüyorum. Ve şu arayı atlıyorum. Şuraya ipimi kaydırıyorum. İlmeğimi arkaya alıp bitireceğim. Kestiğim ipi tığ ya da iğne yardımıyla şuralardan geçirerek gizleyeceğim. Şimdi diğer askının yapılışını, başlangıcını da göstermek istiyorum. Tığımı şuradan batırıp ipimi ilmek yapıp ilmeği dışa alıyorum, çantanın dışına. Ve boşluğun içerisine bir tane sık iğne örüyorum. Sık iğnelerin üzerine sık iğne örüyorum. Diğer askıyı çıkarken yaptığım gibi, içini örerken yaptığım gibi bu şekilde bu tarafı da, bu askıyı da aynı şekilde örüyorum. İpimi de şuralardan gizleyeceğim. Çantamın bitmiş halini gösterip bitireceğim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.